Merhaba Murat Bey. Merhaba. Sıkça sorulan sorular ve uyarılarla ilgili bir video hazırlıyoruz. Hibrit'in tasarımcısı olduğunuz için cevaplarınız kullanıcılar için çok faydalı olacaktır. İlk sorum. Hibridi kurduktan sonra hemen pişirme yapabilir miyiz? Önce bir kürleme dediğimiz programı uygulamanız gerekiyor. Biliyorsunuz bu fırınımızın içi refraktör malzemeden oluşuyor. Bunlar havadaki nemi, rutubeti emebilen malzemeler ve kürleme sayesinde bu nemi tamamen fırın içinden uzaklaştırmış oluyoruz. Yoksa taban taşı veya kubbesinde çatlamalar oluşabilir. Kürleme işlemi nedir? Kısaca anlatabilir misiniz? Bu zaten kullanım kitapçığında izah edilmiş bir konu. Ama ben kısaca şöyle geçeyim üzerinden. Fırını gaza bağladınız, ilk çalıştırdınız. Kısık alev modunda 30 dakika kapağını da kapatarak çalıştırıyoruz. Ondan sonra tamamen söndürüyoruz. 1 saat bekliyoruz. Bu 1 saatin sonunda tekrar fırını ateşliyoruz. Yüksek alev modunda bir sefer 20 dakika ile 30 dakika arasında çalıştırıyoruz. Ondan sonra söndürüyoruz. Mümkünse o gün hiç kullanmıyoruz. Ama illa aynı gün kullanmak istiyorsak da bir 4 saat, 5 saat gibi çalıştırmadan bekliyoruz. Uzun süreler eğer kullanmamışsanız fırınınızı, özellikle böyle çok rutubetli deniz kenarı yerler gibi yerlerdeyseniz muhakkak bu kürleme işlemini tekrar yapmanızda fayda vardır. Üçüncü sorum. Hibrit nasıl çalışır? Gaz vanamızı pilot konumuna çevirip basılı tutuyoruz ve çakmak ateşlemesini yapıyoruz. Pilot konumunda 15-20 saniye basılı tutarak pilotun yanıp yanmadığını kontrol edelim. İlk cihaza tüpü bağladığımız zaman ateşleme olmayacaktır. Vanayı kapatıp tekrar açıp birkaç deneme yapmamız lazım ki gaz tamamen sistemin içinde yürüsün, pilota kadar gelsin. Pilot yanar pozisyondayken hafif vanaya bastırıp yüksek alev moduna getirip fırını ateşleyebiliriz. Kapağını kapatıyoruz ve muhakkak baca damperini böyle yarım konuma getiriyoruz. Kesinlikle kapalı unutmuyoruz. Yani kapalı mod şu şekilde kapalı, şu şekilde tam açık. Yarım modda baca klepesini bırakıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Yüksek yanış modunda tabii hava sıcaklığına bağlı olaraktan 30 dakika ile 45 dakika içerisinde fırının taban sıcaklığı 450 derecelere gelecektir. Zaman zaman kapağı açıp lazer termometreyle kontrol ederek görebiliriz. Eğer bu sıcaklıklara çıkmışsak artık kapağımızı açmamız lazım. Çünkü yüksek yanış modunda devam edersek fırın iç sıcaklıkları 500-600 derecelere tırmanabilir. Bu yüksek sıcaklıklarda pilot grubu ve gaz ateşleme gruplarına zarar verebilir. O yüzden kontrollü gidilmesini tavsiye ediyorum. Bir sonraki soru. Gazla kullanırken en çok yapılan hata nedir? En çok rastlanılan hata fırının pilot moduyla yüksek alev modu arasına gaz vanasının getirilerek kısık alev elde etme yönündeki kullanım. Evdeki ocaklarda gazı pilotla yüksek yanış modu arasına getirip çok kısık alevde ocağınızı yakabiliyorsunuz. Ama bu fırınlarda pilotla yüksek alev modu arasına getirip bunu kısmaya çalışırsanız alev brülör içerisine kaçıp direkt memede yanmaya başlayacaktır. Bu da yanma grupları olan pilot grubu, ateşleme grubu ve termoelemanına zarar verebilir. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız cihazı kapatın, sonra tekrar yeni baştan uygun şekilde yakın. Fırınınızı kesinlikle pilot modu ile yüksek alev modu arasında kullanmayınız. Düşük alev istediğiniz zaman sadece kısık modda çalışınız. Bir de çok nadir karşılaşsak da bazen bazıları yapıyorlar. Fırın yüksek sıcaklıkta iken içerisine su dökülmesi veya çok ıslak bir bezle temizlemeye çalışmak. Bu tür şeylerde taban taşı çatlayabilir, hatta patlama bile yapabilir. O yüzden bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor. Beşinci sorum. Gaz kontrol vanası üzerindeki işaretleri anlatır mısınız? Bu gaz kontrol vanası 3 modda sahip. Birinci mod pilot modu, ikinci mod yüksek yanış modu, üçüncü modda kısık yanış modu. Pilot modu mum alevi gibi alev üreten bir grup. Bu pilot grubunun üstünde hem ateşleme sensörümüz hem de termo eleman dediğimiz otomatik gaz kesme emniyet elemanımız bulunmaktadır.
Emniyet elemanı bu alevle ısındığı sürece sisteme gaz gelir. Eğer rüzgardan veya başka bir sebeple sönerse otomatik olarak gaz sistemi kesilecek. Bu emniyet için yapılmış bir sistemdir. Bu yüksek alev modunu genel olarak fırını ısıtmak için kullanıyoruz. Çünkü yüksek kalorili bir yanış oluyor. Aşağı yukarı 12 kW'lık bir enerji üretiyoruz. Bir diğer gelen soru, hibritle kaç tip pişirme yapılabilir? Hibrit fırınımızda iki tip pişirme yapabiliriz. Bir alevli modda pişirme ki genelde alevli modda pişirmede hep kısık alev modunda kullanıyoruz. Ürünlerimizin hızlı yanmasını istemiyorsak muhakkak üzerlerini örtmemiz gerekiyor. Eğer düşük ısılı bir pişirme yapıyorsanız fırınınızı tamamen pilot konumuna getirip fırının kendi iç sıcaklığında yemeklerinizi pişirebilirsiniz. Hibrit sıcaklığı ne kadar süre muhafaza edebilir? Aşağı yukarı tabii hava sıcaklığına bağlı olarak eğer kapağını kapatıp baca damperini de kapatırsanız 4-5 saat süresince hala pişirme yapabileceğiniz sıcaklıklar fırının içinde olacaktır. 8. soru, hangi sıcaklıklarda pişirme yapmalıyız? Genel olarak pizza ile başlangıç yapıyorsanız pizza en yüksek taban sıcaklıklarında pişiyor. Aşağı yukarı 400 ile 450 derece taban sıcaklığında pişiriyoruz pizzaları. Onun dışında güveç yemekleri veya et, sebze gibi bir takım şeyler yapacak isek kısık yanış modunda bu pişirmelerimizi yapabiliriz. 400 ile 350 derece sıcaklığında olması yeterlidir. Ekmek yapacaksak düşük ısılarda pişirilen bir üründür. Bunun için fırını ısıttıktan sonra yani 400-450 derecelere getirdikten sonra soğumasını bekleyip taban sıcaklıkları yaklaşık olarak 300 dereceye geldiği zaman ekmeğimizi direkt tabana yerleştirip fırın kapağını kapatıp çok gerekiyorsa baca damperinle tamamen kapatabiliriz veya benim önerim yarım açık modda kalmasıdır. Çünkü ekmek tamamen tabandan pişmesi gereken bir üründür. Üst sıcaklıklar fazla yüksek geldiği zaman ekmeğin dış yüzünü çabuk kabuk oluşumu yapacağından gelişmesini engelleyebilir. O yüzden mümkün olduğunca taban sıcaklığının yüksek olması, kubbe sıcaklığının da ona göre biraz daha düşük olması iyidir. 9. sorum, aynı anda kaç tane pizza pişirebiliriz? Şimdi aynı anda mesela hibrit 66 fırına 2 tane çok rahat, 3 tane de rahat sığdırabilirsiniz bir 30 santim çaplı bir pizzayı. Fakat bu fırınlarda pizzanın pişme süresi 1,5 dakika maksimum 2 dakika. Dolayısıyla burada 2 tane, 3 tane pizzayı aynı anda pişirmek için deneyim sahibi olmanız lazım. Hakim olmak için. Çünkü pizzanın içeride bir de döndürülerek, çevrilerek kenar kızartmalarının da yapılması gerekiyor. Zaten çok kısa sürede pizza pişiyor. Benim tavsiyem o strese girmek yerine teker teker pizzaları pişirmek daha kolay ve stressiz bir iş. Bir sonraki sorum, hibridin tabanında oluşan lekeleri nasıl temizleyebiliriz? Şimdi tabii böyle bir fırını kullanırken genelde tabii tabanda pişirme yaptığımız için dökülen bazı gıda maddeleri olabiliyor. Bunlar taban taşında tabii bir leke oluşturuyor. Bunu kesinlikle ıslak mop, ıslak bez gibi veya kazıma malzemeleri gibi veya sert Scotch Brite gibi ürünlerle temizlemek için kesinlikle çalışmayın. Zaten başarılı da olamazsınız. Bunun tek bir yöntemi var. Fırınınızı bir 500 derece sıcaklığa kadar çıkartacaksınız. Bu sıcaklıklarda bir 10-15 dakika kadar kaldığınız zaman o bütün yemek artıklarının lekeleri, yağ yanıkları falan ne varsa hepsi tamamen kül olup tabanınız tertemiz olacaktır. Bir diğer soru, hibridi odun ateşiyle nasıl kullanabiliriz? Fırınınızı kullanmak istediğiniz zaman muhakkak fırınla beraber gelen koruma kapağını kullanarak brülörü koruma altına alın. Yoksa brülörün içerisine toz, kir ve bir takım partiküller gireceğinden gaz sistemlerinin tıkanması tehlikesi olabilir. Sırf odun yakmak istiyorsak fırın buna müsait sonuçta. Fırını odun ateşiyle ısıtmanız gerekiyor her zaman olduğu gibi. Bunu yaparken 2 tane büyük odun parçasını tabana yerleştirip üstünde bir piramital bir odun yapısı oluşturmak gerekiyor. Ateşin kubbeye yakın olarak yanmasını sağlamak lazım. Zeminde ateşi yakmamak gerekiyor. Bir noktada ısı çok birden yükselip diğer kenarlarda soğuk bölgeler kalması aşırı gerilimden dolayı
taşın çatlamasına sebep olabilir. Bu yüzden piramidal yapıyla ateşin kubbeye yakın yanması, önce kubbenin ısıtılması, ısınan kubbeden yansıyan sıcaklıkla tabanın ısınması, eşit ısınması doğru bir metottur. Fırın ısındıktan sonra diğer bizim odunlu fırınlarda da olduğu gibi ilk başta odun ateşini yaktığın zaman kubbe tamamen is kaplayacak, siyah olacaktır. Isı yükselmeye başladıktan sonra aşağı yukarı 450, 480, 500 derecelere kubbe gelmeye başladığı zaman isler tamamen yanıp yok olacaktır. Bunu gördüğümüz zaman brulör kapağının üzerine doğru ateşi alarak o odunlu pişirme yapmak imkanı var. Fırın performans olarak yüksek performanslı olacağı için alevler düştükçe ufak ufak besleme yapmak gerekir. Fazla odun beslemesi yaparsanız hem kendinize pişirme alanınızı ufaltmış olursunuz hem de fırını aşırı yükseltirsiniz ısısını. 12. soru. Hibridi hem gaz hem de odunla aynı anda kullanabilir miyiz? Aslında pratik olan şu, odunu niçin kullanıyoruz? Aroma almak için kullanıyoruz. Fırını ısıtmak için mesela odunla yakıp uğraşmanın bir anlamı yok. Fırını öncelikle gazla ısıtıp bir 450 dereceye çıkarttıktan sonra yine brulör kapağını kapatıp direkt içeride odun atıp odunların hızlı bir şekilde yanmasını sağlayabilir. Ya da o aromayı almak istiyoruz, biz o dumanı almak istiyoruz. Amacımız bu. O zaman koruma kapağının içerisine birkaç parça odun veya aromatik bazı bitkiler de koyabiliriz. Onu brulörün arkasına doğru bir yere yerleştirirsek aynı şekilde o aromaları alabiliriz. Bir diğer soru. Hibridi kapalı alanda kullanabilir miyiz? Hibrit fırın dış mekanda kullanılmak üzere dizayn edilmiş bir fırın. Bunlar yüksek enerjiyle çalışan fırınlar. Yüksek miktarda gaz yakıyor. Yanmanın ürünü de genel olarak karbondioksit gazı. Kapalı bir ortamda karbondioksit baş ağrısı yapar, uyku yapar, baygınlık yapar. O yüzden iç mekanlarda hiçbir havalandırma şartı yoksa kullanmaya uygun değil. Ama yüksek emişli davlumbazlar altında kapalı mekanda kullanabilirsiniz ki biz de zaten kapalı mekanda o şekilde kullanıyoruz. 14. sorum. Kuvvetli rüzgarda hibridi kullanabilir miyiz? Rüzgar fırın ağzına doğru esiyorsa alevi dalgalandırır. Alev kesinlikle söner veya brulörün içine kaçma eğiliminde olabilir. Brulörün içine alev kaçarsa brulörü aşırı ısıtır. Brulörün boyalarını yakabilir. Tabii eğer standıyla beraber fırını kullanıyorsak yönünü değiştirmekle mümkün olabiliyor. Sabit durumdaysa fırın kapağını kullanarak mani olmanız gerekiyor. Son sorum. Hibridi kullanmadığımızda nasıl saklayabiliriz? Mümkün olduğunca sudan, kardan, soğuktan korumaya çalışmak fırının ömrünü uzatır. Böyle deniz kenarı, iyotun çok yüksek olduğu yerlerde metal aksamda paslanmalara sebep olabilir. Bu yüzden uzun süre kullanmayacaksanız fırınlarınızı kapalı ortamlara almanızı tavsiye ederim. Bir de şöyle bir konu vardır. Özellikle böyle güve veya ufak böcekler gaz memelerinin içerisine girip yuva yapabilirler. Bunlar da memelerin tıkanmasına sebep olur. Bunun önüne geçmek için benim tavsiyem tablet şeklindeki naftalinlerden brulör etrafına yerleştirmektir. Bu tür böceklerin buralara yuva yapmasına engel olacağından sezon açılıp da tekrar fırını kullanmak istediğinizde sürprizle karşılaşmamış olursunuz. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim Murat Bey. Şimdilik gelen sorular bunlar. Yeni sorularda görüşmek üzere. Teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere.